Evet arkadaşlar, bugün 8 Mayıs Cuma, saatlerimiz 5'i gösteriyor. Biraz bugün program hakkında bilgi vereceğim. Aynı zamanda rüzgarlı olduğu halde bir long range deneyeceğiz. İlk maalesef coğrafi sebeplerden dolayı şuradan haritamızı açmadan önce ilk önce internetimizi açalım. Evet, şuradan interneti açalım, internete bağlanalım. Evet, internet açıldı. Şu anda coğrafi olarak şu bölümde bulunmaktayız. Hafif sağdan rüzgar gelmekte. Uçuşumuzu şu tarafa doğru yapacağız. Sağ tarafa doğru yapacağız. Bir saniye. Hemen yerimizi isteyelim. Tamam. Şu mavi noktanın olduğu yerdeyiz. Sağ aşağıda Stettin yazan, şunu da ortaya alıyorum. O taraftan geliyor rüzgar. Biz onu hafif arkamıza alarak kuzeye doğru, şuraya doğru çıkacağız. Rüzgara karşı döneceğiz. Rüzgara karşı gidip aslında ters dönmek daha iyi. Fakat o tarafa doğru gitmek istemiyorum. Çünkü şurada çok büyük bir elektrik üretim merkezi var. Onun üstünden pek geçmek istemiyorum. O yüzden kuzeye doğru gideceğiz. Evet, haritamız tamam. Başa dönüyorum. Şimdi DJI programımızı çalıştıracağız. DJI programı pilot şu anda çalışıyor. Pilot'ı açtık. Kameraya basıyorum. Şu anda cihaz açık değil. Evet, sinyal yok diyor. Şuradan haritada nerede olduğumuzu tekrardan görebiliyoruz. Şimdi kamerayı açalım. Daha doğrusu Phantom'u çalıştıralım. Buradaki iklere doğru geçelim. Welcome to your aircraft. Please complete the aircraft status before taking off. Evet, şu anda kameramız devrede. Programı çalıştırdığımız zaman firmware sonucusu diyor. Kompasta soru işareti var. Bir bakalım ne diyor. Evet, bir kalibrasyon yapmamı istiyor. Biz kalibrasyonu yapalım. İlk önce bir ısınsın. Isındıktan sonra kalibrasyonumuzu yapacağız. Isınmayı beklerken ben ana menüden biraz bahsetmek istiyorum. Sol yukarıda PGPS yazan yerden hangi modda uçtuğumuzu görüyoruz. Burada ayarları değiştirebiliyoruz. Mesela yükseklik şu anda ben 250 metre ayarlamıştım. Bu 250 metreyi şimdi değiştirmeyi düşünüyorum diyelim. Hemen silelim ve yüksekliğimizi 250 metre olarak tayin edelim. Maksimum yüksekliğimiz. Burada yasal olarak doğru değil, emin misiniz diye bir soru sordu. Evet, eminiz dedik. Distance limit, maksimum uzaklığımız. Maksimum uzaklık açmak istemiyorum. Beginner mod bu cihazı sıfır alan kişilerin mutlaka yapması gereken bir şey. Başlangıç, yani yeni başlayanlar için düşünülmüş bir mod. Bunu açtığınız zaman 30 metre yukarı, 30 metre aşağı gidiyor. Bakın, pardon, 30 metre uzağa ve 30 metre yüksekliğe gidebiliyor. Yani her zaman yakınızda oluyor. Bu açıdan güzel düşünülmüş. Biz bunu kapatıyoruz. Compass Calibrate yapacağız. Onun dışında flight modları değiştirebiliyoruz. Ben bunları açtım. GPS'ten ATI'ye geçebiliyorum. IOC'yi açabilirsiniz. Ben IOC'yi kullanmıyorum. Bu nedir? İşte home point'e göre gelmesi falan filan, o tarz değişiklikler. Advanced Settings çok güzel yapılmış. Buradan gain'leri değiştirebiliyorsunuz. Pitch, roll, yav, vertikal. Fail safe modu ayarlayabiliyorsunuz. Ben 30 metre yükseklikte geri gelmesini tayin ettim. Hatta biz onu da şimdi uzun bir şey yapacağımız için 40 metre olarak tayin edelim. Arada bir direğe falan denk gelmeyelim. Evet, onu da yaptıktan sonra sensörleri buradan takip edebiliyoruz. Bunları sıfırlayabiliyoruz. EMU Advanced'ı buradan yapabiliyoruz. Check EMU diyelim bir. Calibration not required, yani ihtiyacımız yok diyor. Teşekkür ederiz. Geri gelelim. Advanced Settings'e de baktık. Hemen bir calibrate yapalım. Manyetik yok. Üzerimde cep telefonu yok. Eksenin etrafında ilk önce bir çevireceğim. Şimdi yan tutarak çevireceğim. Evet, bu işlemi de tamamladık. Kompası da yaptık.
Bu esnada daha yolculuğa çıkmadan önce ana menüden devam ediyorum. GPS'e basıyorum şu anda, satelit kısmına. Biliyorsunuz bu cihaz hem GPS'e bağlanıyor hem de Rus uydularını alıyor. Yani gayet güvenli bir şekilde. Safety Fly GPS'te. Radyo dalgalarına geldiğimiz zaman, radyo kontrole geldiğimiz zaman gimbalimizin hangi hızla hareket edebileceğini tayin ediyoruz. Ben 50'yi tavsiye ederim. 60'ı dün denemiştim. Bu yukarı aşağı harekete ne kadar hızlı yapabileceğimizi tayin ettiğimiz bir nokta. Profesyonel bir şey çekmek istiyorsanız ve çok yavaş hareket ettirmek istiyorsanız düşürebilirsiniz ya da arttırabilirsiniz. RC Calibration'da joysticklerimizi kalibre edebiliyoruz. Stick modda hangi modda uçmak istediğimizi söyleyebiliyoruz. Tabii ben mod 2 olduğum için mod 2'de kalıyorum. Onun dışında kumandanın arkasında C1 ve C2 tuşları var. C2 tuşuyla gimbalin modunu değiştirebiliyoruz. Mesela follow me mod yaptığımız zaman sadece objeye takılı kalmak istiyor. Gimbalin yav ayarında resetleyebiliyoruz C1 ile. Bunu da havada yapabiliriz. Akü durumumuza bakalım, pilimize bakalım. Şu ana kadar 4 kez doldurulmuş. Battery life %100 gösteriyor. Size bu mesela full dolu olduğu için pil diyor ki 10 gün içinde time to discharge diyor. Lütfen 10 gün içinde bu pili kullanın diyor. Inspire'da şöyle bir özellik var Inspire'ın pillerinde. İlk geldiğinde 10 gün ayarlı oluyor. 10 gün içinde eğer kullanmazsanız pil kendi kendine %60'a otomatik iniyor. Tahminimce içinde bir kondensatör var. Pil full dolu olup sağlığı bozulmasın diyerekten öyle bir iniş yapıyor. Low battery warning'i biraz aşağı almak istiyorum. Çünkü %30'da ötmesi beni biraz strese sokuyor. Onu biz %20 diyelim. %10'da da acil inişe geçiyor. Buna da baktık. Şimdi ayarlar kısmına geliyoruz. Tabii ki Avrupa'da olduğumuz için metrik kullanıyoruz. Aşağı baktığım zaman, tutorial'ı açtığım zaman da, bakın şimdi tutorial'ı açacağım. Ana menüye döndüğümde bütün tuşları bir kere bana bir anlatıyor. Homepage, ana sayfaya gitme. Biz oradan kameraya basarak bu menüye girmiştik. Flight modumuz GPS statümüz yüksek. Aircraft state, şu anda uçtuğumuz mod GPS modu. Bunu ATI'de yapabiliriz. Radyo dalgası tam, full. Sağdaki image transmission signal HD, yani video bağlantımız şu anda okey. %96 pilimiz var. Ve genel ayarlar tuşu burada. Onun dışında tekrardan baktığımız zaman sol tarafta kendi kendine kalk in tuşu, gimbal, eve geri dön ve home point settings var. Bunlardan gimbal mod ve home point settings bizde mevcut değil Phantom 3'te. Bu sadece Inspire'da mevcut olan bir özellik. Biz de biliyorsunuz gimbali sol ve sağa çeviremiyoruz. O yüzden o zaten bizde mevcut değil. Ayaklarımız havaya da kalkmadığı için. FN'de ISO ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Foto veya video modu seçebiliyoruz. Fotoğraf çekmek veya video almak için kırmızı tuşa basabiliyoruz. Bu tuşların aynısı kumandada da mevcut. İster ekrandan ister kumandadan yönetebiliriz. Yine playback tuşu, yani çektiğimiz video veya fotoğrafı izlemek istersek buna basabiliriz. Bu da kumandada mevcut. Ve aynı zamanda ayrıntılı kamera ayarları için buraya girebiliriz. Yukarıdaki çizgiyi görürseniz kırmızıdan yeşile doğru ne kadar süre uçabileceğim, yani 12-29, benim 12 dakika 29 saniye daha havada kalabilirim demektir bu. Intelligent Home Point evimin nerede olduğunu gösteriyor. Low Battery Warning artık sıkıntıda olduğumu anlatıyor. Intelligent Landing, eğer o çizgiye kadar geldiysek, kırmızıda o noktaya geldiysek artık inişe geçiyor. Ve bir Critical Battery Warning First Landing dediği zorunlu iş. Artık orada hiçbir şansımız yok. Kumanda direkt aşağı doğru iniyor Phantom 3. Aşağıda yüksekliğimizi görebiliyoruz. Hızımızı görebiliyoruz. Onun dışında vertical speed'i görebiliyoruz. Başka görebildiğimiz bir şey var mı? Current Location solda bizde yok. Ama ben Google Maps'e sağ aşağı ekrandan takip ediyorum. Burada eğer map'e basarsak map ekranda açılıyor. Aşağıya video atıyor. Videonun üstüne basarsak video ana ekrana taşınıyor. Map aşağıya taşınıyor. Aynı zamanda Clear Flight Route. Önceden gitmek istediğim rotayı çizip kendim o rota üstünde gidebilirim. Bunu da beyaz bir şekilde işaretliyor. O rota üstünde devam edebiliyorum. Örnek olarak şunu açıyorum. Tabii şu an hala anlatmaya devam ediyor. Burada soldaki şu el işaretini kullanarak gitmek istediğim yolu mesela çiziyorum. Ve de bakın aşağıda, şimdi sağ aşağıda şurada yine yol çizdim. Çünkü bu seçili kaldı. Onu hemen silelim. Clear Guide. Tamam. Şimdi tekrardan ekliyorum ve bunu kapatıyorum. Şimdi aşağı gittiğim zaman bunu biraz aşağı çekebilseydim. Bir saniye çekemiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Clear Guide diyelim. Buradan itibaren şöyle bir çekeyim size çünkü göstermek istiyorum.
Bakın aşağı çektiğim zaman gitmem gereken rotayı aslında işaretlemiş oluyorum. Şimdi bu rotayı silelim. Ve de yavaş yavaş uçuş için hazırlıklarımızı yapalım. Videodan fotoğraf alabiliriz. Şu anda fotoğraf çekmeye programlı. Şu anda video çekmeye programlı. Şimdiden videomuzu çalıştıralım. Biraz sonra hem OST'yi hem de bunu birlikte yayınlayacağız. Birlikte izleyeceğiz. Efendim yukarıda ISO 100 4K çekecek. Öyle kalsın ama ayarlara FN'e girerek buradan işte ne tarz kaydetsin veya nasıl bir şey istiyoruz. Mesela video boyutu 4K. 4K'da dursun. 16:9 tercih ediyorum 4:3 yerine. Fotoğrafı RAW mı JPEG olarak mı kaydetsin? Eğer fotoğraf çekeceksem RAW olmasını istiyorum. White balance otomatik. Color'lar üstünde bir değişiklik yapmıyorum. Ve şimdi tekrardan FN tuşuna basarak bu menüyü kapatıyorum. Ve bakın şuraya bastığım zaman orayı netleştirecek. Aşağıya bastığım zaman aşağıyı netleştirecek şekilde ayarlıyorum. Evet, şimdi o zaman kumandadaki joystick ile birlikte şeyi de ayarlayabiliyoruz. ISO değerlerini. Şöyle biraz abartı yapacağım. Bakın ekranı bayağı bir aydınlattım. Şimdi bayağı bir kısacağım. 0 ideali ama bakın bayağı kararttım. Bunu mesela dün gece uçuşunda da yapabilirdim. Yapamadım. O esnada başka bir şey konsantreydim. Ama birkaç uçuştan sonra bunlarla da uçuş esnasında uğraşabileceksiniz. Evet, şu anda %95'lik pilimiz var. Ve de auto start'a basaraktan cihazı şimdi yukarı alıyoruz. Rüzgar hala var. 1.2 metre yüksekliğe çıkacak. Çalıştırdık. Ve şu anda kendisi 1.2 metre yüksekliğe çıktı. Normalde düz gideceğim ama çok kısa size rüzgar durumunu göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi rüzgar sağ arkamızda gelecek rotadan. Ve evet, şimdi düz bir şekilde ilerliyoruz. ...8.6 metre şu anda bayağı düşük. Biraz yükseklikte kazanalım ilerlerken. Biraz da bulutları şey yapmak istiyorum. Pervane ekrana girmesin diye kamerayı hafif aşağıya çevirdim şu anda. Belki fark etmişsinizdir. 16 metre hala çok düşük yükseklik olarak. İlk önce bir yüksekliğimizi kazanalım. Güvenli yüksekliği. Çünkü gördüğünüz gibi önümüzde direkler var. 35 metredeyiz. İlk hedefim Beyaz Kule'yi görüyorsanız o tarafa doğru ilerlemek olacak. 58 metre. Şu anda 17 dakika havada kalabiliriz diyor. Tabii dönüşte bu kritik bir şekilde düşecek. Çünkü bayağı rüzgar yiyeceğiz. Şu anda 108 metredeyiz. Benim hedefim, evet, sağdaki rüzgardan dolayı pervane girmeye başladı. O yüzden hafif aşağıya aldım. Şu anda burada da hissedilebilir bir rüzgar var. 120 metre. Amacım 150'ye çıkmak. Şu anda bu esnada ekranı da biraz okuyoruz. %90 pilimiz var. 13 dakika 40 saniye havada kalabiliriz. Sağ aşağı ekranda ne tarafa doğru uçtuğumuzu görebiliyoruz. Şu anda neredeyse 1 kilometre olmak üzere. Bakın ekranda da büyüttüm. Haritadan nerede olduğumuzu izleyebiliriz. Kalkış noktasını şunu biraz küçülteceğim. Böylelikle daha rahat görebileceksiniz. Şu şekilde ilerliyoruz. Evet, şu anda 1200 metre uzaklıktayız. 136 metre yükseklikteyiz. Hedefim kulenin oraya geldiğinde 150 metre yükseklikte olmak. O yüzden hafif hafif yukarıda veriyorum. 15.9-16 metre hızla gidiyoruz. 3.6 ile çarptığımız zaman yaklaşık 50 kilometre hızla şu anda ilerliyoruz. 160 metredeyim. Bu benim için yeterli. 1500 metre uzaklıktayız. Önümüzde kule var. Çekim kuvveti şu anda videoda olsun. Videoda bir tik eksik. Radyo ise full gösteriyor. Şöyle hani hafif bunu güzelce almak için aşağı kamerayı şöyle biraz çeviriyorum. Görüntüyü şöyle güzelce alalım. Şu yapıyı. Bu esnada bir map'e girmek istiyorum. Düz mü ilerliyorum diye. Hafif bir sağa doğru meyil almışım. O yüzden hafif şurada bir toparlama yapıp sola doğru dönüyorum. Ve şimdi tekrardan kameramı yukarı doğru alıyorum. Kamerayı hafif yukarı aldıktan sonra bulutlara zoom yapacağım. Bu arada yanlış tuşa bastık. Evet, şu anda bulutlara doğru ayar verdim. Devam ediyoruz. 2330 metre. Şu anda 16 dakika havada kalabiliriz. 165 metre yükseklikte ilerlemeye devam ediyoruz. ISO değerleriyle hafif rengi açmak istiyorum. Aradaki farkı da istiyorum.
0.7'deyiz. Şu anda yere hafif bir zoom dediğim aydınlatma yapalım ve bunu 0'a alalım. Evet, şu anda 2730 metrelerdeyiz. Uçuşumuz şu anda başarılı geçiyor. 165 metre sabit. Kendi yüksekliğini, stabilitesini koruyor. Bu açıdan çok başarılı. Soldaki joystickle yükseklik açısından hiçbir şeyle oynamıyorum. 15.2 yani 45 kilometre hızdayız. Şu anda rüzgar, benim buradaki rüzgar yavaşladı. Orada da öyle olduğunu tahmin ediyorum ve umut ediyorum. Hafif korektür verdim. Yani sola doğru, şimdi biraz sağa doğru. Çünkü aşağıda Google Maps'ten de izliyorum. Amacım en uzun gidebileceğim mesafeye gitmek ve bu sayede de bunu da düz bir şekilde yapmak ve en kısa sürede de tekrardan aynı rotayla geri gelmek. Aşağıda bir traktör çalışıyor. Sağ aşağıda onu görüyoruz. 3500 metreyi gördük. Rüzgar tekrardan atmaya başladı. 12 dakika havada kalabiliriz. %75 pilimiz var. Ben en geç %60'da geri döneceğim. Eğer rekoru kırsak bile, yani daha gidebilecek bile olsa ben o seviyede geri dönmeyi düşünüyorum. Riske atmamak için. Evet, birazdan 4000 metreye ulaşacağız. 4000 metreye az kaldı. 165 metre yükseklikteyiz. Gayet güzel ilerliyoruz. Google Maps'ten şimdi tekrar bir alalım. Nasıl gitmişiz? Neredeyse düz gitmişiz. Çok güzel, gayet güzel. Evet, rüzgar bayağı arttı. 13 dakika havada kalabiliriz. 4200 metre. Yani gönül isterdi ki bugün durgun bir hava olsun. O zaman gerçekten maksimum deneyebileyim. Fakat şu anda 4400 ve gerçekten video ve kumandada hiçbir şey yok. Dünkü denememizde 3780 metre yapmıştım. Daha fazla gidememiştim ama bunun da sebebi aslında şuydu. Direkt yanımda Inspire uçtuğu için, ikisi de HD-Link üzerinden gittiği için yan yanayken zaten hafif bir aksaklık gördük. Şu anda ise gayet tek başımızayken neredeyse 5 kilometreyi birazdan göreceğiz. %69 pilimiz var. İlerlemeye devam ediyoruz. Bu arada Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Cancel diyoruz. Devam ediyoruz. Pil durumu sizin dönüşü kurtarmayabilir dedi. Bu riski alıyoruz. Ama bu da güzel bir özellik. Bizi şu şekilde uyarması. Arabanın farlarını kapatmaya gittiğim için tabii görüntüde hafif bir gecikme oldu. 5200. Şöyle havaya kalkarsam, rahat oturuyorduk çünkü. Sistemin üstünde hiçbir şekilde ne bir booster ya da herhangi bir ayrı bir materyal yok. Antenler değiştirilmedi. Aynen paketten çıktığı gibi şu anda kullanıyorum. 5-6'dayız. Eğer 6'yı görürsek oradan itibaren geri dönmeyi düşünüyorum. Daha fazla çünkü risk almak istemiyorum en başta. Evet, rüzgar da bir anda şu anda kuvvetlendi bu tarafta. Dönüşte Atimod da kullanabiliriz. Evet, 6 kilometreyi gördük ve ben artık dönüşe geçiyorum. Daha devam edebilirdim. Yukarıdan görüyorsunuz ne kadar net olduğunu. Fakat dediğim gibi riski almak istemiyorum. Şimdi Atimod'u aldık. 17 metre hızla dönüşü gerçekleştiriyoruz. Beyaz binayı gördük arkada. 165 metre yükseklikteyiz. Hafif rüzgara karşı, Ati'de olduğumuz için rüzgar da bizi atacaktır kenara doğru. O yüzden koreksiyon yaparak devam ediyorum. 12.5'a düştük. 8 dakika içinde geri gelmemiz gerekiyor.
Evet, yoldan sapma yaşıyoruz sürekli. O yüzden GPS'i alacağım. Bakalım hızı düşürecek mi çok fazla. 10'a kadar düşürdü. 1 metre saniye. Çünkü sapma pek hoş olmuyor. Gördüğünüz gibi sağa doğru Google Maps üzerinden incelersek sağ aşağıdan geldiği için rüzgar bizi sol yukarı doğru dönüşte etkiliyor. Tekrardan geçelim. ...11 metre. 17 ile gitmiştik. ...12'ye kadar çıktık. Şu anda oturduğum için video bir gitti ama tekrardan kendini toparladı. Evet, bunlar şimdi heyecanlı, adrenalin dolu dakikalar. Çünkü daha 4300 metre yolumuz var. En azından beyaza kadar yaklaşırsak, o arada bir yol var. O yoldan sonra bana kadar olan mesafede düz arazi olduğu için hani en kötüsü acil iniş yapabiliriz. Dediğim gibi çok rüzgar olmasa, ki şu anda inanılmaz bir rüzgar var. Bu rüzgar olmasa çok daha sağlıklı, daha da ileri gidebilirdik. Fakat ilk denememde hani 6 kilometreyi geçmek istemedim. Ama anladığım kadarıyla hissim, yani 7, en aşağı 7'yi rahat görebilirdik. Bunu yine rüzgarsız bir günde deneyeceğiz. Fakat evet, az önce bisikletli geçti önümden ve azıcık etkiledi. Ama gördüğünüz gibi boş arazide, yerleşim birimlerinden de uzak olduğumuz sürece bayağı bir uzağa gidebiliyoruz. Gerçi bu kopterın, yani Phantom 3'ün amacı yakın mesafede HD ile güzel görüntüler almak. Ama hani merak eden arkadaşlar için ne kadar gidebiliriz sorusunu da cevaplandırabilmek için hazır yeni çıkmış bir ürünken bunu da test etmek tabii istedik. Şu anda 6 dakika daha havada durabiliriz diyor ve de 3450 metrelerdeyiz. Videoya baktığımda videoyu kalkmadan birkaç dakika önce çalıştırmıştım. Demek ki 12 dakika 10 dakikadır şu anda aslında biz havadayız tahminimce. Total süreyi çünkü şu anda göremiyorum. Ama videodan öyle bir fikir üretiyorum. Evet, beyaz binaya yaklaşıyoruz. Güvenli alana geliyoruz. Hatta geldikten sonra biraz daha havada kalacağım rüzgara karşı. Nedir ne değildir bir görelim. Gayet sabit. 165 metrede. Yasal sınır 150. Onun birazcık üstünde düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Şu anda arkada gördüğünüz yeşilliklerin daha da ilerisindeyiz. Aslında size nasıl tarif edeyim? Tam karşımızda sol tarafta yeşil bir alan var. Ormanlık. Sağda da ince bir çizgi var. O çizginin sonundayız biz. O tarafa doğru, yani şu anda tam oraya doğru kendimi şey yapacağım. Adapte edeceğim. Evet, şu tarafa doğru ilerlememiz gerekiyor. Şu anda tam ortalamış bulunmaktayız. Evet, kritik olan yerden rahatlıkla geçeceğiz. 2600 metre gayet rahat bir şekilde gelebiliriz. Hemen Google Maps'ten de ufak bir inceleyelim. Gittiğimiz yol haritada, gittiğimiz mesafe haritada. Gayet düzgün, temiz bir şekilde geri dönüyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. %32 pilimiz var. Normalde şimdi işte o sıkıcı uyarıya geçecekti, pilim bitiyor diye. Ve sinyal verecekti. Onu gereksiz yere panik yapmasını istemediğim için ignore ederekten %20'ye çektik. Size uyarım, sakın, hatırlarsanız düz giderken belli bir mesafe, yanılmıyorsam 5 kilometredeyken bize bir uyarı verdi. Dedi ki artık geri dönün, geri dönüşü kurtaramayabilirsin. Tabii oradaki ben toleransa güvendiğim için biraz daha ileri gittim. Fakat siz lütfen, hani bu pahalı bir hobi, pahalı bir cihaz, sınırları çok fazla zorlamayın. Bu alan benim çok sık uçtuğum bir alan. Acil olarak nerelere inebileceğimi biliyorum. Nasıl arayabileceğimi biliyorum. Daha önce başıma gelen şeyler de olmuştur illaki. O yüzden hani ilk böyle denemelerinizi yaparken uyarılar varsa lütfen bu uyarıları göz önüne alın. Aynı zamanda bu cihazı ilk kez elinize alıyorsanız beginner mod, yani başlangıç modunu aktive edip 30'ar metre, yani 30 metre yükseklik ve 30 metre maksimum 30 metre uzaklık modu içinde ilk önce kullanın, ısının, aleti tanıyın.
Çünkü bir önerim daha olacak hazır burada fırsatını yakalamışken. Videolu uçuşla göz takibiyle uçuş arasında büyük bir fark var. İlk testlerinizi videolu değil göz takibiyle yapmanız lazım ki herhangi bir aksaklık yaşadığınızda, özellikle monitörde bir aksaklık yaşadığınızda bu tabletin pili bitebilir veya başka bir şey gerçekleşebilir. En azından gözünüzle onu havada bulup yönetebiliyor olasınız. Bu çok önemli. Kalabalık yerleşim yerlerinden de kaçının. Uçtuğunuz yerlerdeki elektrik direklerinin yüksekliği nedir? Mesela burada 40-45 metre yüksekliğinde sağ tarafımda elektrik dağıtım şebekesi hattı var. Hatta şimdi artık 1000 metre kaldığı için rahatlıkla şöyle sağ tarafta onu da göstereyim. Eğer hatırlarsanız tam şu anda ortaladığımda dağın tepesinde bir tane şato var. Dün o şatoya gitmiştik. Gece uçuşumuzu oraya doğru yapmıştık. Aşağıda bir atık temizleme merkezi var. Şu anda sesli olarak %20'ye ulaştığımız için uyarı geldi. Eğer biz bunu %30'da bıraksaydık %30'dan sonra bu akustik sesi alacaktık. İşte bunu almamak için şey yapmadık. %20'ye çektik. 1 dakika 13 saniyen kaldı diyor. Zaten buraya geldik. Ben şimdi hafif alçalma moduna geçiyorum. Kuleden aldığımız izinle landing modda ilerliyoruz. Mesela soran olacaktır. Tahminimce 14 dakika havadaydık. 16-17'yi görebileceğiz. Cihaz normalde 20 dakika rahat havada duruyor. Fakat çok rüzgarlı bir gün olduğu için ve şu anda rüzgara karşı ve GPS ile uçtuğumuz için pilden de yiyoruz. Evet, kalan 86 metre yükseklik ve 391 metre uzaklık. Arada bir direğimiz olacak, hattımız. Evet, şu anda aşağıda görüyorsunuz. Biz onun bayağı bir üstündeyiz. O yüzden inişe daha güzelce geçebiliriz. 23 saniye diyor. Çok rahat gelebileceğimiz bir durum. Evet, 6-6.5'u görürmüşüz. Çünkü dönüşte biliyorsunuz Google Maps'ten de bakarsanız bir zikzak yaptık orada. Şu anda akustik olarak ben aynı zamanda kendi Phantom 3'ümün sesini de artık duyuyorum. Şimdi aşağıya doğru çekiyoruz. %10 pil artık inecek diyor. Heyecan yapmaya gerek yok. Şu anda bakarak kullanıyorum. Göz kontağımızı sağladık. Kendime doğru çeviriyorum. Evet, inişimizi gerçekleştirdik. Videomuzu sonlandırdık. Şimdi ana menüye geçeceğiz. Oradan videomuzu Android'e kaydettik. Onu durduracağız. Yukarıdan indiriyoruz. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Hepinize kırımsız uçuşlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.